Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde size simetrinin temel kavramlarını tanıtacak ve simetrinin doğadaki yaygın ancak kusurlu varlığını vurgulayacağız. Simetrinin bir sistem içinde belirli niceliklerin korunmasındaki rolü önem arz etmektedir. Korunum yasaları, ayar teorileri ve parçacık sınıflandırmasını ve etkileşimlerini yöneten içsel simetriler bağlamında simetrinin detaylarına da değineceğiz. Simetri temel olarak değişim altında değişmezlik ile ilgilidir. Fizikte bu ilke fiziksel yasaların belirli dönüşümler altında nasıl tutarlı kaldığını göstererek çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Doğadaki bozuk veya kırılmış simetriler, simetrinin her yerde mevcut olmasına rağmen çoğu zaman kusurlu veya ihlal edildiğini, bunun da çeşitli ve karmaşık olgulara yol açtığını göstermektedir. Koruma yasaları simetrilerin doğrudan bir sonucudur. Örneğin enerjinin korunumu zamansal simetri ile, momentumun korunumu ise uzaysal simetri ile bağlantılıdır. Bu yasalar keyfi değildir. Ancak fiziksel yasaların temel simetrik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Fizikte simetri bir sistemin bir dizi dönüşüm altında değişmez kalması özelliğini ifade eder tanımını yapmıştık. Simetri kavramı bu tanıma göre parçacık fiziğini anlamada özellikle de elektronlar ve onların lepton adı verilen nötrinoları gibi parçacıkları içeren zayıf etkileşimler bağlamında oldukça önemlidir. Nötrinolar ihmal edilebilir kütleleri ve yükleri nedeniyle büyüleyicidir. Bu da onları inanılmaz derecede yakalanması ve tespit edilmesi zor hale getirir. Miyonlar gibi zayıf etkileşimlere giren parçacıkların keşfi, zayıf etkileşimlerin gizemini önemli ölçüde derinleştirmiştir. Elektronlara çok benzeyen ancak önemli ölçüde daha büyük kütleye sahip olan miyonlar, parçacık ailelerinin çeşitliliğini ve bu varlıkların parçacık fiziğinin standart modeli dahilinde düzenlenmesinde simetri ilkelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır. 4 temel kuvvetten biri olan zayıf kuvvete omega ve Z bozonları aracılık eder. Bu kuvvet beta bozulması gibi nükleer süreçlerde kritik bir rol oynar ve kuvvetlerin ve parçacıkların birbirine bağlılığını gösterir. Parçacık etkileşimlerini kolaylaştıran beta bozonları kavramı, kuantum alan teorilerindeki kuvvetlerin değişim doğasını vurgulamaktadır. Steven Weinberg, Abdüsselam ve Sheldon Glaswow'un 1960'ların sonundaki çalışmaları teorik fizikte bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Elektromanyetik ve zayıf etkileşimleri tek bir elektrozayıf kuvvete birleştirdiler ve düşük enerjilerdeki farklı kuvvetlerin yüksek enerjilerdeki tek bir kuvvetten ortaya çıkabileceğini gösterdiler. Bu birleştirme simetrilerin etkileşim dinamiklerinin nasıl belirlendiğini gösteren standart modelin temelini oluşturan Young-Mills ayar simetrisine dayanıyordu. Tartışmamız modern fizikte temel parçacıklar arasındaki etkileşimleri tanımlamak için çok önemli olan ölçüm teorilerine kadar uzanıyor. Bu teoriler belirli simetrilerin ölçü simetrilerinin yerel olması, yani uzay ve zamanda her noktada geçerli olmaları gerekliliğine dayanmaktadır. Bu yaklaşım elektromanyetik, zayıf ve güçlü kuvvetleri birleştiren parçacık fiziğinin standart modelini oluşturmada başarılı olmuştur. Ayrıca protonları ve nötronları gruplandıran izospin gibi simetriler ve kuantum kromodinamiğindeki renk yükü yoluyla parçacıkların sınıflandırılması da önemlidir. Bunlar korunum yasalarına yol açan, uzay zaman simetrilerinden farklı olan ancak parçacık fiziğinin anlaşılmasında aynı derecede temel olan iç simetrilerin örnekleridir. Bu bağlamda simetrinin fiziksel yasalara ilişkin anlayışımızı geliştirme ve birleştirmedeki tamamlayıcı rolünün anlaşılması gerekmektedir. Simetri sadece estetik veya matematiksel bir özellik değil, aynı zamanda fizikteki teorilerin formülasyonuna rehberlik eden derin bir perspektiftir. Olguların sınıflandırılmasına, yeni parçacıkların ve etkileşimlerin tahmin edilmesine ve temel kuvvetlerin tutarlı birleşik modellerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Bununla birlikte koşulların simetrik durumların açıkça ihlaline yol açtığı kırık simetrilerin varlığı fiziksel dünyaya karmaşıklık ve çeşitlilik getirir. Ve aynı zamanda evreni şekillendirmede simetri ile asimetri arasındaki dinamik etkileşimi gösterir. Kritik olarak fizikte simetrinin temel rolü iyice belirlenmiş olsa da bu alan maddenin antimadde üzerinde hakimiyetine yol açan
erken evrenin koşulları gibi simetri kırılmasının sonuçlarını keşfetmeye devam ediyor. Dolayısıyla simetrinin, onun tezahürlerinin ve ihlallerinin araştırılması, evrene dair anlayışımızı en temel düzeyde ilerletmek için verimli bir zemin olmaktadır. Özellikle SU3 ayar simetrisi ve süpersimetri, Higgs alanının gerekliliği ve standart model içindeki kavramsal zorluklar, hiyerarşi problemine odaklanarak parçacık fiziğindeki karmaşık simetri alanlarının derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. Bu temalar evrenin temel kuvvetlerini ve bileşenlerini araştıran teorik fizikteki mevcut anlayışımızın ve devam eden araştırmalarımızın merkezinde yer almaktadır. SU3 ayar simetrisi, kuarklar ve gluonlar arasındaki güçlü etkileşimi açıklayan kuantum kromodinamiğinin temelini oluşturur. 3 boyutlu uzaydaki dönme simetrisine benzer şekilde SU3 simetrisi, kuarklar için renk yükü kavramını ortaya koyar ve etkileşimlerin açıklanmasını kolaylaştırır. Fiziksel rengin aksine renk yükü kuarkların hadronlar içinde hapsolmasını sağlayarak kuarkların gluon değişimi yoluyla etkileşime girmesine izin veren içsel bir özelliktir. Bir ayar simetrisi farklı renk yükleri arasındaki etkileşimlerin tek düzeliğinin altını çizerek fiziğin SU3 dönüşümleri altında değişmez kalmasını sağlar. Bu prensip U1 ve SU2 simetrilerinin yanı sıra elektromanyetik, zayıf ve güçlü kuvvetlerin haritasını çıkaran standart modelin formülasyonunda etkilidir. Süpersimetri, fermiyonlar ve bozonlar arasında bir simetri öneren, başlangıçta deneysel tutarsızlıklar veya teorik tutarsızlıklar tarafından motive edilmeden parçacık fiziğindeki çeşitli teorik bulmacaları potansiyel olarak çözen devrim niteliğinde bir kavram olarak durmaktadır. Her bozon için fermiyonik süpereşim var olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu, parçacıklar yer değiştirdiğinde bile standart model denklemlerinin formunu koruduğunu öne sürmektedir. Bu simetri hiyerarşi sorununa zarif çözümler sunuyor. En hafif süpersimetrik parçacık gibi karanlık madde adaylarının varlığını öngörüyor ve yüksek enerji ölçeklerinde kuvvetlerin birleşmesine işaret ediyor. Bunun sonuçları standart modelin ötesine uzanır ve evrenin temel bileşenleri ve kuvvetlerine ilişkin anlayışımızı genişletmek için bir çerçeve sunar. Higgs alanı standart modelde çok önemlidir ve parçacık kütlelerinin kökenini kendiliğinden simetri kırılması yoluyla açıklar. Bu mekanizma kütle oluşumu sorununu teknik olarak çözerken kavramsal karmaşıklıklar ortaya çıkarır ve Higgs etkileşimini tutarlı bir şekilde birleştirmek için standart modelin ötesinde bir fizik gerektirir. Süpersimetrinin entegrasyonu, skaler Higgs potansiyeli ve kütle düzeltmeleri için doğal bir bağlam sağlayarak Higgs fiziğini önemli ölçüde iyileştirir ve daha birleşik bir teorik çerçeve işaret eder. Hiyerarşi problemi elektrozayıf ölçek yaklaşık 100 gigaelektronvolt ile Planck ölçeği yaklaşık 10 üzeri 18 gigaelektronvolt arasındaki büyük farkı ele alıyor ve Higgs kütlesinin ışınımsal düzeltmelere karşı kararlılığına meydan okuyor. Süpersimetri, fermiyonik ve bozonik döngü düzeltmeleri arasında iptaller gerektirerek bu sorunu hafifletmek için bir yol sunar. Ancak bu çözüm hiçbiri deneysel olarak doğrulanamayan süper ortakların varlığını öngörmektedir ve çağdaş fizikte önemli bir açık soruyu işaret ediyor. Kavramsal ve deneysel sınırlar üzerinde konuşacak olursak, bu kavramların araştırılması, evrenin temel yapısında simetri ve simetri kırılması arasındaki dinamik etkileşimin altını çizmektedir. Evrenin makroskopik ölçeklerinin parçacık ve kuvvet çeşitliliğinin simetri kırılmasından ortaya çıktığının gözlemlenmesi, evreni anlama arayışımızı zenginleştirmektedir. Büyük parçacık çarpıştırıcısında ve diğer hızlandırıcılarda yapılan deneyler, bu teorilerin benzeri görülmemiş enerji ölçeklerinde test edilmesi açısından kritik önem taşıyor ve potansiyel olarak 21. yüzyılda fizikte yeni bir çağa öncülük ediyor. Şekilde gösterildiği gibi süpersimetri hesaba katıldığı zaman elektromanyetik zayıf ve güçlü nükleer kuvvetlerin yüksek enerjilerde birleşmesi önem arz etmektedir. Soldaki grafik süpersimetrinin hesaba katılmadığı durumları gösteriyor. Sağdaki grafik ise minimal standart süpersimetrik modelin 3 kuvveti birleştirme başarısını göstermektedir. Burada bu 3 kuvvet etkileşimleri yüksek enerji seviyesinde birleşmiş olarak görülmektedir. Toparlayacak olursak, parçacık fiziği alanında simetri,
yalnızca estetik bir nitelik değil, aynı zamanda atom altı dünyayı yöneten yasaları belirleyen derin bir ilkedir. Temel parçacıkların davranışını ve onlara etki eden kuvvetleri anlama yolumuzu aydınlatan şey, simetri veya bazen de simetrinin kasıtlı kırılmasıdır. Örneğin zayıf etkileşimleri düşünün. Elektronların ve onların yakalanması zor benzerleri olan nötrinoların doğanın en ince iplikleriyle örülmüş bir dokuda etkileştiği bir alan. Bu etkileşimler bizi evrenin dokusuyla zayıf etkileşimleriyle karakterize edilen parçacıklar olan leptonlarla tanıştırıyor. Kütlesizlikleri ve tarafsızlıkları nedeniyle neredeyse soyut olan nötrinolar parçacık fiziğindeki simetrinin inceliklerini somutlaştırarak tespit edilebilirlik ve etkileşim algılarımıza meydan okuyor. Elektrona benzeyen ancak 200 kat daha büyük bir kütleye sahip olan bir lepton olan miyonun keşfi zayıf etkileşimlerin gizemini derinleştirmiştir ve parçacıkların çeşitliliğini organize etmede simetri ilkelerinin gerekliliğini vurgulamıştır. Bu organizasyon parçacık dünyasının farklı unsurlarını birleştirmede simetrinin gücünün bir kanıtı olan bir çerçeve sunan standart modelde özetlenmiştir. Zayıf kuvvet taşıyıcıları omega ve z ayar bozonları zayıf etkileşimlerin araçlarıdır ve kuantum alan teorilerinin zarif bir şekilde tanımlandığı kuvvetlerin değişim doğasını somutlaştırır. Keşifleri yalnızca deneysel fiziğin bir zaferi değil, aynı zamanda parçacık etkileşimlerinin altında yatan simetri ilkelerinde doğrulanmasıydı. Daha önce de bahsettiğimiz üzere 1960'ların sonlarında teorik fizik tarihinde çok önemli bir ana tanık olundu. Weinberg, Salam ve Glassow'un ileri görüşlü çabalarıyla elektromanyetik ve zayıf etkileşimlerin elektrozayıf kuvvete birleştirilmesi gerçekleşti. Young-Mills ayar simetrisinden yararlanan bu birleşme, doğanın güçlerini daha derin simetrik ilişkilerin tezahürleri olarak anlamaya yönelik derin bir adımdı. Düşük enerjilerdeki farklı kuvvetlerin yüksek enerjilerdeki tekil, birleşik bir kuvvetten nasıl ortaya çıkabileceğini göstererek bizi doğal dünyaya dair daha birleşik bir anlayışa doğru yönlendirdi. Ancak fizikteki simetrinin zarafeti kuvvetlerin birleştirilmesinin ötesine uzanır. Fiziksel süreçleri yöneten koruma yasalarının temelini oluşturur. Noether teoremi ile formüle edilen simetriler ve korunum yasaları arasındaki bağlantı, evrenimizin değişmez özelliklerine ilişkin temel bir anlayış sağlar. Simetri yolculuğumuz aynı zamanda bizi Higgs mekanizması yoluyla parçacık kütlelerinin çeşitliliğini anlamak için çok önemli bir kavram olan simetri kırılması olgusuyla da karşı karşıya bırakmıştır. Parçacıkların Higgs alanı ile etkileşime girerek kütle kazandığı bu süreç, simetri ile simetrinin evreni şekillendirmedeki kırılması arasındaki dinamik etkileşiminin somut bir örneğidir. Teorik fiziğin sınırında dururken, elektrozayıf kuvveti güçlü kuvvetle ve potansiyel olarak yerçekimiyle daha da birleştiren büyük birleşik teori arayışı teorik fizikte devam eden bir çabadır. Bu kavramların eleştirisi ve detaylandırılmasında simetrinin sadece matematiksel bir kolaylık olmadığı, aynı zamanda evreni anlamımızı şekillendiren temel bir ilke olduğu açıktır. Simetrinin korunum yasalarının ve kuvvetlerinin birliğinin birbirine bağlılığı, teorik fizikteki keşifler için doğal dünyanın zarafetini ve karmaşıklığını vurgulayan zengin bir doku sunar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.